İnsanlık, kendini gezegenin efendisi sanan, hafızasını kaybetmiş bir tür. Bir sabah hastane odasında gözlerini açan ve geçmişine dair hiçbir şeyi hatırlamayan bir hasta gibiyiz. Kim olduğumuzu bilmiyoruz. Nereden geldiğimizi unuttuk. Sadece elimize tutuşturulan o resmi tarih kitabına inanıyoruz. O kitap bize dedi ki, 12 bin yıl önce sen ilkel bir avcıydın. Tek derdin karnını doyurmaktı. Matematiği bilmezdin, mimariyi bilmezdin. Yıldızları sadece parlak noktalar sanırdın. Tarih düz bir çizgidir dediler. İlkelden gelişmişe doğru giden basit bir yolculuk. Ama Şanlıurfa'nın o kurak tepelerinde toprağın altından çıkan bir hayalet. Tüm bu yalanları yüzümüze çarptı. Göbekli Tepe. Bu sadece bir arkeolojik kazı değil. Bu, insanlık tarihinin olay yeri incelemesidir. Ve olay yerindeki kanıtlar katilin kim olduğunu değil, kurbanın biz olduğumuzu gösteriyor. Hoş geldiniz. Burası Sorgulayan. Bugün bize unutturulan geçmişi hatırlama vakti. Bugün bizden önceki bizi konuşacağız. Önce zaman algımızı bir kıralım. Göbekli Tepe M.Ö. 9600 yılında inşa edildi. Bu tarih ne kadar eski, anlamanız için şöyle söyleyeyim. İngiltere'deki o meşhur Stonehenge var ya, Göbekli Tepe ondan tam 7000 yıl daha yaşlı. Mısır piramitleri mi, Göbekli Tepe'nin yanında dün yapılmış modern binalar gibi kalıyor. O dönemde, yani buzul çağının hemen bitiminde, insanlar resmi tarihe göre çanak çömlek yapmayı bile bilmiyordu. Tekerlek yoktu, metal aletler yoktu, yazı yoktu, hatta yerleşik hayat bile yoktu. Ama birileri, kimin yaptığını bilmediğimiz birileri, ağırlığı 16 tonu yani 20 tane binek otomobili bulan devasa kireç taşı bloklarını tek parça halinde kesti. Onları taş ocağından yüzlerce metre taşıdı. Kusursuz bir geometriyle bir daire oluşturacak şekilde dizdi ve daha da garibi bize öğretilen şuydu. İnsanlar önce tarımı buldu, karnı doydu, yerleşik hayata geçti, sonra tapınak yaptı. Ama Göbekli Tepe bu denklemi ters yüz etti. Çünkü Göbekli Tepe yapıldığında tarım yoktu. Bölgedeki genetik araştırmalar buğdayın ilk kez Göbekli Tepe inşa edildikten sonra ve tam da o bölgede evcilleştirildiğini gösteriyor. Yani o insanlar karınlarını doyurmak için değil, çok daha yüce, çok daha korkutucu bir amaç için bir araya geldiler. Onları bir araya getiren şey açlık değildi. Onları bir araya getiren şey bildikleri korkunç bir gerçekti. Taşlara biraz daha yakından bakalım. Sütun 43'ün tepesinde yan yana dizilmiş 3 adet çanta figürü göreceksiniz. Modern bir el çantasına benziyor değil mi? Belki de sadece bir tesadüftür diyebilirsiniz. Ama dünyayı gezmeye başladığınızda bu tesadüf imkansız bir hal alıyor. Binlerce kilometre ötede, okyanusun diğer ucundaki Meksika'da Olmek heykellerinin elinde aynı çanta var. Sümer tabletlerinde, tanrıların elinde aynı çanta var. Yeni Zelanda yerlilerinin çizimlerinde aynı çanta var. Birbirinden habersiz olması gereken, aralarında okyanuslar ve binlerce yıl olan bu medeniyetler neden aynı sembolü kullanıyor? Bu çantanın içinde ne var? Bazı araştırmacılara göre bu çanta medeniyetin tohumlarını simgeliyor. Felaketten kurtulan o üstün ataların ilkel insanlara getirdiği bilgiyi, teknolojiyi ve tarımı temsil ediyor. Göbekli Tepe'deki o taş ustaları sadece hayvan çizen şamanlar değildi. Onlar küresel bir bilgi ağının, kayıp bir altın çağın son temsilcileriydi. Şimdi sıkı durun. Çünkü hikayenin en tüyler ürpertici kısmına geldik. Sütun 43, diğer adıyla Akbaba Taşı. Arkeologlar yıllarca buna akbabaların cesetleri yediği bir mezarlık sahnesi dedi. Ne kadar basit, değil mi? Ama Edinburgh Üniversitesi'nden mühendis Martin Sweetman olaya bir astronom gözüyle baktı ve o taşın üzerindeki hayvanların rastgele çizilmediğini fark etti. Akrep figürü Akrep takım yıldızıydı. Akbaba Kuğu takım yıldızı. Aşağıdaki kuş
Terazi takım yıldızı. Bu taş bir sanat eseri değil. Bu taş bir zaman damgası. Bilgisayar simülasyonlarıyla gökyüzünü geriye sardığımızda milattan önce 10.950 yılı. Burası çok önemli. Peki insanlık tarihinde bu tarihte ne oldu? Jeologlar buna genç Drias olayı diyor. Bir anda gökyüzü alev aldı. Muhtemelen parçalanmış bir kuyruklu yıldızın parçaları dünyaya yağdı. Kuzey Amerika'daki devasa buzullar bir anda eridi. Okyanuslar yükseldi, tufanlar koptu, ormanlar yandı, gökyüzünü kül kapladı ve dünya 1200 yıl sürecek korkunç bir buzul çağına, karanlığa gömüldü. İşte Nuh tufanı, işte Atlantis'in batışı, işte Sümerlerin bahsettiği o büyük felaket. Hepsi aynı olayı anlatıyor olabilir mi? Göbekli Tepe'yi yapanlar o taşı oraya dikerek bize şunu haykırıyordu. Bunu unutmayın. Gökyüzü alev aldığında medeniyetimiz yok oldu. Bu tekrar olabilir. Göbekli Tepe'nin en büyük sırrı nasıl yapıldığı değil, nasıl yok olduğudur. Genelde antik şehirler zamanla yıkılır, deprem olur, üzerine kum dolar. Ama Göbekli Tepe'de durum farklı. Bu tapınak işlevini tamamladıktan sonra bizzat onu yapanlar tarafından muazzam bir çabayla gömüldü. Düşünün, o devasa taşları dikmek kadar üzerini kapatmak için tonlarca toprağı çakılı oraya taşımak da zor bir işti. Üstelik rastgele toprak atmadılar. Taşlar zarar görmesin diye yumuşak malzemeyle bir bebeği kundaklar gibi örttüler üzerini. Neden? Neden insan kutsalını gömer? Bunun tek bir cevabı var. Korumak için. Onlar bilginin kaybolmasından korkuyordu. Gelen felaketlerin veya ilkel insanların bu mesajı sileceğinden korkuyorlardı. O yüzden Göbekli Tepe'yi bir zaman kapsülüne çevirdiler. Şimdi değil dediler. Şimdi değil ama binlerce yıl sonra birileri burayı açacak ve bizim kim olduğumuzu, başımıza ne geldiğini anlayacak. O birileri biziz. Ama mesajı gerçekten anladık mı? Yoksa hala onlara mağara adamı deyip geçiyor muyuz? Bugün Mars'a gitmeyi planlıyoruz. Cebimizde dünyanın tüm bilgisine erişen cihazlar var. Kendimizi medeniyetin zirvesi sanıyoruz. Ama belki de biz yıkılmış dev bir imparatorluğun harabeleri üzerinde kırık dökük parçalarla oynayan çocuklarız. Göbekli Tepe, kibrimizi yıkmak için orada duruyor. Bize diyor ki, güvenmeyin. Sahip olduğunuz her şey bir gece ansızın gökyüzünden gelecek bir ateşte yok olabilir. Bizim başımıza geldi, sizin de başınıza gelebilir. Belki de insanlık tarihi düz bir çizgi değildir. Belki de bir döngüdür ve biz çemberin sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi soruyorum, o taşlara dokunan atalarımız gerçekten ilkel miydi? Yoksa bizden daha mı fazlasını biliyorlardı? Cevap, belki de toprağın altında değil, cesaret edip soracağımız sorularda saklıdır. Eğer bu video zihninizdeki kilitli kapılardan birini araladıysa, eğer bize anlatılan masallara artık inanmıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu kanal sadece izleyip geçtiğiniz bir yer değil. Burası uyanmak isteyenlerin toplanma noktası. Bu yolculukta yalnız kalmamak ve sıradaki dosyayı kaçırmamak için abone olun ve bildirimi açın. Unutmayın, gerçek her zaman görünenin ötesindedir. Ben sorgulayan. Bir sonraki gizeme kadar hoşça kalın.